Seni sınırlayan şey dış dünyadaki o engeller değil. O engellere bakarken kullandığın görünmez filtreler. Gerçekliği doğrudan deneyimlediğini sanıyorsun ama yanılıyorsun. Sen sadece zihninin oluşturduğu anlamları yaşıyorsun. Eğer şu anda kendini sıkışmış, bedeninde sebepsiz bir yorgunlukla boğuşurken ya da zihninin dehlizlerinde kaybolmuş hissediyorsan, bil ki bu yorgunluk sadece seninle ilgili değil. Hepimizin sinir sistemi aynı baskı altında, aynı modern dünya yükünün altında eziliyor. Bugün Stanford Üniversitesi'nden Doktor Alya Kram'ın araştırmalarıyla zihninin sadece düşüncelerini değil, hormonlarını ve hücresel tepkilerini nasıl yönettiğini konuşacağız. Bu bir motivasyon konuşması değil. Bu senin biyolojik işletim sisteminin mekaniği. Gel bu dinamiğe beraber bakalım. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak ben Fulya. Hayatını, insanın o gizli mekaniğini, zihin dönüşümünü ve potansiyelini anlamaya adamış bir potansiyel mimariyim. Bilimin ışığını somatik uygulamalarla bedenin ve zihnin o eşsiz mekaniğiyle birleştirerek senin o sıkışmış hissettiğin, döngülerde kaybolduğun, yerden çıkmanı sağlayacak yeni bir yaşam mimarisi inşa etmene eşlik etmek. Burada sana bilgiyi yukarıdan dikte eden, ne yapman gerektiğini söyleyen bir hoca değil, bu yolda seninle beraber yürüyen, gel bu dinamiğe beraber bakalım diyen bir eşlikçi, bir rehber olarak varım. Tam olarak bu yüzden bu kanalı modern dünyanın hızı içinde sıkışıp kalmış, kendi gücünü ve sinir sisteminin kapasitesini unutmuş ruhlar için bir biyolojik reset alanı olarak hazırladım. Bu kanalın tek bir amacı var. Bedeninde ve zihninde hali hazırda var olan ama senin fark etmediğin o devasa potansiyeli uyandırmak. Seni sahte sınırlardan özgürleştirmek. İşte tam da bu amaca hizmet etmek için bugün bu videoda zihninin görünmez gücünü konuşuyoruz. Bu videonun misyonu sana sadece teorik bilgi vermek değil, hücrelerine, hormonlarına ve o her gün seni tükettiğini sandığın strese yepyeni bir gözle bakmanı sağlamak. Zihnindeki o görünmez filtreleri fark ettiğinde hayat oyununun kurallarını da baştan yazacaksın. Hazırsan zihnindeki o paslı çarkları beraber çevirmeye ve işletim sistemini yeniden kodlamaya başlayalım. Doktor Kram, mindset'i dünyayı nasıl gördüğümüzü belirleyen bir ayar, bir çerçeve olarak tanımlıyor. İtalya'da yapılan o sarsıcı morfin deneyi bu filtrenin gücünü sarsıcı bir netlikle kanıtlıyor. Aynı doz morfin bir gruba doktor eliyle göz teması kurularak birazdan şifa bulacaksın, rahatlayacaksın denilerek veriliyor. Diğer gruba ise gizlice bir makine aracılığıyla damardan gönderiliyor. Sonuç tıp dünyasını düşündürecek kadar çarpıcı. Doktorun elinden şifayı bekleyen, o güven bağını kuran hastaların beyni, ilacın etkisini fiziksel olarak kaplıyor. Doktor Kram bunu şöyle açıklıyor. Plasebo etkisi sahte hapla ilgili değil. Zihnimizin iyileşme özelliklerini bedene çağırma kapasitesidir. Şimdi dur ve düşün. Hayatında aldığın o büyük kararlara, başladığın yeni işlere veya ilişkilere şifa beklentisiyle mi başlıyorsun yoksa yine olmayacak korkusuyla mı? Eğer sistemin
korkuyla mühürlüyse, dünyanın en iyi imkanı önünde olsa bile o bedenin o rahatlama sinyalini asla almayacak. İlacın kimyası kadar o ilacın senin zihnindeki anlamı da kritik. Peki sen kendi hayatında şifayı nerede engelliyorsun? Bunu bedeninde nerede hissediyorsun? Doktor Kram'ın 84 otel kat görevlisiyle yaptığı çalışma fitness dünyasını alt üst etti. Bu kadınlar günde binlerce kalori yakıyor, ağır işler yapıyorlar ama kendilerini spor yapan biri olarak görmüyorlardı. Çünkü onlara göre egzersiz, tayt giyip spor salonuna gitmekti. Kendi emeklerini yorgunluk olarak kodlamışlardı, güçlenme olarak değil. Doktor Kram onlara sadece 15 dakikalık bir sunum yaptı ve şunu söyledi. Yaptığınız iş aslında tıbbi olarak önerilen günlük egzersiz seviyesini tam olarak karşılıyor. Siz her gün spor yapıyorsunuz. 4 hafta sonra bu kadınlar geri çağrıldığında davranışlarında ve beslenmelerinde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen kilo verdiler. Vücut yağ oranları düştü ve tansiyonları dengelendi. Neden mi? Çünkü sistem artık o hareketi bedenini tüketen bir yük olarak değil, bedenini forma sokan bir egzersiz olarak kaydetti. Şu an gün içinde yaptığın koşuşturmaya bakmanı istiyorum. O toplantıları, o ev işlerini veya projeleri enerjini emen birer iş kaçağı olarak mı görüyorsun? Eğer öyleyse bedenin sadece kortizol salgılar. Peki ya onlara kendi potansiyelini inşa ettiğin birer antrenman olarak baksaydın? Böylece biyolojin sana nasıl cevap verirdi? Belki de ihtiyacın olan şey daha çok dinlenmek değil, yaptığın şeye yüklediğin anlamı değiştirmektir. Şimdi biraz daha derine hormonlarımıza inelim. Katılımcılara 2 farklı milkshake içiriliyor. İlk etiket Sensi Shake, 140 kalori, 0 yağ, sözde bir diyet içeceği. Bir hafta sonra aynı kişilere bu kez Indulgence yani şımartıcı etiketiyle bir milkshake veriliyor. 620 kalori ve bol şekerli bir lezzet bombası olarak tanıtılıyor. İşin sırrı şu. Her iki içecek de aslında tıpatıp aynı, ikisi de 380 kalori. Ancak katılımcıların kan değerleri ölçüldüğünde biyolojik bir mucize yaşanıyor. Şımartıcı içeceği içtiğini düşünenlerin vücudunda açlık hormonu olan grelin, diyet içeceği içenlere göre tam 3 kat daha fazla düşüyor. Yani beden sütün içindeki gerçek kaloriye değil, zihnin o etikete yüklediği doygunluk anlamına tepki veriyor. Bu ne demek biliyor musun? Eğer bir yemeği suçluluk hissederek bu bana kilo aldıracak korkusuyla yiyorsan, vücudun o besini asla tam olarak sindiremez ve metabolizman yavaşlar. Bedenin senin ona anlattığın hikayeye göre hormon salgılıyor. Sen her gün
Kendine hangi hikayeleri yediriyorsun? Yorgunum dedikçe mi yoruluyorsun? Yoksa yorgunluğun altındaki o potansiyeli henüz uyandıramadın mı? Gel bu dinamiğe beraber bakalım. Bu bir tercih değil, hücresel bir zorunluluktur. Gelin stresi ve o çok korktuğumuz çarpıntı anlarını yeniden tanımlayalım. Çoğumuz stresi bizi yavaş yavaş öldüren bir canavar sanıyoruz. Çünkü bize hep bu anlatıldı. Doktor Kram ve ekibi bu inancın biyolojik faturasını görmek için 2008 küresel finans krizinin tam ortasında devasa bir iş yükü ve işten çıkarılma korkusuyla ezilen bankacılar üzerinde sarsıcı bir çalışma yaptı. Çalışanları iki gruba ayırdılar. İlk gruba stresin yıkıcı etkileri, damar tıkanıklığı ve tükenmişliğe nasıl yol açtığını anlatan, yani bildiğimiz o klasik uyarı videolarını izlettiler. İkinci gruba ise tamamen farklı veri sundular. Onlara stresin aslında evrimsel olarak bedenin süper hazır modu mekanizması olduğunu anlattılar. Stres anında salgılanan kortizol ve adrenalin aslında dikkati keskinleştirir, kaslara besin taşır, insanı potansiyeline ulaştırmak için odaklanmayı maksimuma taşır. Sadece 3'er dakikalık videolarla zihinsel çerçeve tamamen değiştirildi. Sonuçlar tıp dünyasını hayrete düşürdü. Stresi bir gelişim yakıtı olarak görmeye başlayan ikinci grubun sadece iç performansı artmadı. Bu insanların stres hormonu seviyeleri dengelendi. Fiziksel olarak daha az sırt ağrısı, daha az mide sorunu bildirdiler ve uyku kaliteleri yükseldi. Peki içerideki o somatik mekanizma nasıl işliyor? Stres anında kalp atışın hızlandığında eğer zihnin bunu tehdit olarak algılarsa bedenin hayatta kalma moduna geçer ve damarların büzüşür. Kan akışı daralır. İşte bizi hasta eden, kalbi yoran şey stresin kendisi değil, o büzüşen damarlardır. Ancak kalp atışın hızlandığında zihnin devreye girip bedenim şu anda beni bu zorluğa hazırlıyor, ihtiyacım olan enerjiyle pompalıyor dersen, yani buna bir gelişim yakıtı olarak bakarsan, kalp hızlı atmaya devam eder ama damarların gevşek ve geniş kalır. Tıpkı büyük bir cesaret ya da neşe anındaki gibi. Kan akışın kesilmez, beyne oksijen gitmeye devam eder. Stres aynı strestir ama zihninin ona yüklediği anlam damarlarının fiziksel şeklini değiştirir. Kurumsal hayattaki o 25 yılında o masalarda otururken bu çarpıntıyla kaç kez karşılaştığımı, sinir sisteminin kaç kez tehdit moduna geçtiğini çok iyi biliyorum. Eğer bu mekanizmayı o yıllarda bilseydim, kriz anlarını tüketici birer yük değil, sistemi büyüten birer antrenman olarak yaşardım. Stres bir düşman değildir. O senin sisteminin, sinir sisteminin ürettiği saf, işlenmemiş bir enerjidir. Bunu bastırmaya çalışmak, bastırılmış bir motor gibi sistemi patlatır. Onun yerine şu an bedenim benim için güç üretiyor diyerek o rüzgarla yelkenleri doldurmaya ne dersin? Şimdi soruyorum sana. Sen en son o yaşadığın stresi şu an bedeninde nerede hissediyorsun?
Ve ona bir düşman gibi mi yoksa seni ayağa kaldıran bir dost gibi mi bakacaksın? Gördüğün gibi Doktor Cram'ın çalışmaları bize şunu kanıtlıyor. Hayatında değişen şey çoğu zaman koşullar değil, bu koşullara yüklediğin anlamdır. Ama bu anlamı değiştirmek sadece pozitif düşünmek değildir. Bu bir sinir sistemi regülasyonudur, bir biyolojik resettir. Şu an seni durduran o tıkanıklıklar aslında senin eski hayatta kalma yazılımı. Bu yazılımı fark etmeden güncelleyemezsin. Ben buradayım, bu yolu beraber yürümek, o paslanmış filtreleri temizleyip yerine senin en yüksek potansiyelini besleyen yeni bir mimari inşa etmek için. Bu video sende bir kapı açtıysa, bir farkındalık yarattıysa, lütfen beğenmeyi ve kanala abone olup o zili açmayı unutma. Bu sadece kanala destek olmak için değil. Paylaştığımız bu ortak regülasyonun ve farkındalığın daha fazla insana ulaşması için çok değerli. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da özellikle her gün aktif olduğum Instagram'dan da takip edebilirsin. Orada bu dönüşümleri günlük hayatın içinde nasıl uygulayacağımızı daha samimi bir dille konuşuyoruz. Son olarak videoyu kapatmadan önce kendine sor. Ben hangi etiketin altındaki milkshake içiyorum? Kendi dönüşüm yolculuğuna başlamak ve sinir sistemini potansiyeline uygun programlamak istersen profildeki randevu linki üzerinden bana ulaşabilirsin. Bu yükü tek başına taşımak zorunda değilsin. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar lütfen kendine nazik davran ve sevgiyle